this video, Right here. I'll attempt to eat In this video, İstanbul'da yaşayan insanların pahalı bulduğu yemekleri 2 dolara yiyeceğim. Hayvan gibi İskender yiyeceğim ve hiçbir para bile ödemeyeceğim neredeyse kendi ülkeme göre. Bu videoda bunları yaşayacağız. İstanbul'da 20 dolara nasıl bütün yemekler yenir? Harika. Hadi nothing başlayalım. but Turkish street food for 24 hours. 24 saat. We are in Istanbul, Turkey, and we're going to take you on a food tour like you have never Ne seen yiyecek before. merak ettim ya. Let's get to it. Is this Asian food ne demek lan? Anasın amı ne? Çok affedersiniz. Motherfucker, bir de Arap şarkısı da koymuş. Bro. Istanbul, Turkey, and we're going to take you on a food tour like you have never seen Ananı sikeyim ya. before. Let's get to it. Istanbul, the only major city that divides two continents, Arap'ta da böyle Mısır ezgileri with var Europe yani. to the west and Asia to the east. This Badass. metropolis of 15 million is a melting Oğlum ya. Allah kahretsin. Bak. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum gerçekten. pot for all the absolute best street food in the country. So Adam let's ne get yapsın oğlum, herif gittiğinde 10 kişiye merhaba dediyse 8 tane öyle karşılaştığından dolayı demiş amına koyayım Arap ezgisi koyayım ben bari. Bu ülkenin geneli böyle demiş adam. Adama da kızamıyor ki şimdi. Sıcak simit yeni geldi, buyurun kahvaltı simidi buyurun. Abi ama yani saçma yani. Turkish müzik falan yazınca yani bilmiyorum ya. Ben... is simit. It's the most ubiquitous street food in the city. Yani Eat it for a Turkish snack or grab one müzik for falan breakfast. yazsan Simit çıkar is a sonuçta chewy, ring-shaped Arapça bread olmayan bir covered şarkı. with sesame seeds. Bak mesela bu arkadaki melodi o kadar değil A yani. ton of flavor because they're so toasted. Street bread is great, but I'm looking for something a little more substantial. It is 9 in the morning. We are just starting the day, and we are starting with breakfast. We've come to a very typical Ya simit gerçekten çok top G bir şey değil mi ya? Simit bayağı iyi lan. Hani her sabah simit yersin bu arada ve çok iyi doyarsın, çok ucuza getirirsin. Simit bayağı iyi bir şey. Bir düşün de yani inanılmaz doyuruyor. Böyle 2 tane 2 zeytin, 2 peynir falan koysam bile bayağı OP yani. Turkish breakfast spot. Ucuz This bir is de. basically the Denny's of Turkey, although way better. Let's go inside and check it out. Serpme kahvaltı mı yapacak? So this is the kitchen right behind me. There are some orders that are about to go out. If you sneak around here, you can see somebody has ordered some fried bread, some tea, even French fries for breakfast. It's amazing. I'm gonna go inside Klasik and bir figure out what's serpme. going on. We are starting with a local Sadece doyuruyor mu? Koala. Koala. Zaten sabah kahvaltısı yapıyorsun. Bir tane simit yiyorsun. Yanına peynir falan yiyeceksin. O besin değerini o sağlıyor. fried bread Simitten ne beklentin known olabilir as ki daha pishi. fazla? This one is going to be stuffed with this pastrami and also a little bit of cheese. So he starts with the dough, he flattens it out, he's put some oil on the counter already. Güzelmiş Just gets lan. a little rip of pastrami and then some cheese on top too. Close it up like an envelope, almost like an empanada. Give it a bit of a crimp and that is going to head off to the oil. Very nice. Bayağı iyiymiş bu. Welcome to breakfast. It's big, it's heavy. I mean, obviously, all this could feed probably enough for 3 to 4 people. Let's do a quick tour of the table. First of all, right here, we have the menemen. We have feta cheese, some cheese I don't know, and then another cheese that I don't know. I'm gonna have some bread, and then right here, we have a beautiful tomato paste. Olives for breakfast. Mixed salad. Gayet This iyi. is clotted cream with honey on top. Öf. We have Bal kaymak. pishi. Öf. This is a fried bread with cheese and pastrami inside. I'm just Ya pişinin içi normalde boş olmaz mı ya? gonna rip it right open, and we're gonna see the cheese oozing, melting. Ben dolu and then pişi we ilk put kez a pretty görüyorum. conservative amount of pastrami on there. Bal kaymak da bok gibi mi? Bro, what the fuck? Bal kaymak ne biliyor musun? Bal kaymak dediğin şey senin mağara adam dopingi lan. Nasıl bal kaymak? Bu boş ya. Bal kaymak dediğin şey bildiğin mağara adamı dopingi yani. Easy, direkt enerji patlaması. Tak tak, 2 tane ekmek full. Bitti. Duvara tırman sonra. Müthiş bir şey lan. Nasıl kötü yani? Benim dedem bal kaymak ile 18 saat keçi tepermiş. Bak, diyor mu sana mağara adam dopingi? That is the money bite right there. I'm gonna go for it. Oh,
delicious. The pastrami is like a little bit dry, super oily. This to me is a very heavy breakfast. I love this, but I don't know, I could eat one half of these. How does a country with people eating this stay productive? It's probably no different than Americans eating donuts, but if I ate this for breakfast, about 2 hours later, I'd be sleeping in my cubicle under the desk. Next, right here, we have the main course. Doğru diyor ya. Bir ama bizde bir şey var ya, böyle bir ağır kahvaltı yapma merakı var açıkçası. Böyle bir döşeyelim, hani böyle bir kahvaltı hazırlanıyorsa ölüyorsun yani. Anladın mı? Hani bir bayılan dede geliyor gözünün önünde, böyle koltuğun, babam böyle bayılıyor ya pazar günü. Hani onun sebebinin pazar kahvaltısı olduğu belli yani. Direkt red alert yani. Her şeyi basıyoruz çünkü. Yumurta mı yapılıyor? Ne et varsa her şey. It starts with a combination of tomato paste and green chilies, and soon some eggs. But the toppings here are endless. This morning, I'm going with the spicy sausage. Then they add some eggs. Baksana yani, inanılmaz. And some mozzarella cheese. En temiz kahvaltı bu arada mercimek çorbası. Ben 1-2 gündür bir mercimek çorbası morning yapıyorum da hiç hafif gidiyor yani, çorba zaten. It's not a soup, it's not an omelet, it's menemen. Take a look at this. You can see the big chunks of sausage. One thing you have to remember, whenever you're in a Muslim country like this, that is not going to be pork sausage. Let's stop talking, let's try it out. Wow. Oh, how do you even categorize that? It is like a very wet omelet. I mean, obviously super tomatoey. There's not really a spice to it. It's not spicy, but you can taste the fresh green chilies inside as well. I'm still trying to figure Menemeni ben hiç sevemiyorum out ya. if this is a spicy country or not. So far, my instinct Menemen hype. Oğlum tell me menemen not really. So that is just the beginning of our day. We are eating Turkish food for 24 hours, which is not going to be that hard because we're in Turkey. Let's keep moving. Kıvamı beni çok böyle çıkarıyor, anladın mı? Kıvamı beni böyle bir, hani yerim bu arada. Yemem değil. Her türlü yerim. Ama yani severek yemem o kadar. Hani menemen yiyeyim istemiyorum hiçbir zaman. Hani sıvı geliyor bana çok. Düz omlet daha okey bence ya. Ben yumurta biraz sulu olunca böyle bir midem böyle bir rahatsız oluyor. Ondan olabilir. Hani böyle bir cıvıklık olunca oluyor yani. 22 years ago, the owner of this establishment started on this süper street with fotoğraflar. this little platter, and it was so Adam popular. hakikaten before he got edit yapmış yani, o investments or fotoğrafları he went on koymuş Shark oraya. Tank, and then somehow he pitched them on making a whole restaurant with multiple flavors of mussels, and here we are. All right, let's go inside the kitchen. I didn't actually ask permission. Ya midye de çok hit or miss bir yemek değil mi? Hani ben her midye yerken ulan yarın ishal olur muyum diye düşünüyorum mesela. Size de oluyor mu bu? Hani hiçbir midyeye güvenemiyorum. Çünkü çok, yani çok midenin bozulması çok yüksek ihtimal ya. Let's see if they, Hani mesela midye kumar ya, bildiğin kumar. 10 tane yiyorsun mesela. 10 söylemeyeyim, 20 söyleyeyim diyorsun mesela. Ama 20 yersem ishal olur muyum? Hani hep o ishal şeyi var. Midye ishal yapmaz mı? Bir şey diyeyim, ben Kuşadası'nda bir kere öyle arkadaşım, bizim tanıdık bir abi var, süper midyesi var, bak gel bak bir yedireyim sana, sahilde beni götürdü 1 kilometre, tanıdık abi, o kadar iyi midye yapıyor ki adamdan sadece 2 tane midye yedim. 2 tane midye yedim ve 3 gün dışarı çıkamadım tatilde. Dışarı çıkamadım derken gerçekten dışarı çıkamadım bu arada. Hani sadece tuvalete gidebiliyordum evde. Tuvalete gidiyordum, aşağı iniyordum, 2 saat sonra tekrar tuvalete gitmek zorunda kalıyordum. Yok, adamın onun da midesi bozuldu. Güneşte bekletiyorlar abi sabah midyeleri. Akşam partisinde de o midyeyi satıyorsa o herif, güneşte de beklediyse o midye, geçmiş olsun. Hani astral seyahatte buluşuruz artık. Kolay gelsin. Ve 2 midyeyle sadece bu, anladın mı? 10 tane falan yesem o adam ikram, hani ben çok yemeyeceğim dedim, 2 tane falan verdi böyle sadece. Tam manasıyla sıçtım, evet. Üzücü. Ne sekansı? And now I work here. So right here, Ama midye çok iyi ya. Midye bayağı süper bu arada. Each one and he puts it on the plate for us, and you can just eat it right out of the shell like a spoon. They also have some more modern mussel dishes right here. Fried mussels on a stick. I want to try that out too. So right here we have 3 different courses, and I don't know if you're a pirate. Bu adam benim aynı. Ben direkt bu adam benim. Ben yaşayınca böyle olacak. Ya bu adama benzeyeceğim ya Tony Hawk'a benzeyeceğim.
down and get soggy or anything like that. I feel like this is something you would see at the Minnesota State Fair. It's on a stick, it's fried, but with it comes a very unique and interesting sauce. A sauce full of breadcrumbs, garlic, vinegar, salt, and walnuts. Try it out. Oh wow, that's a delicious sauce. Slightly sour, really thick, very lovely. And these mussels, my gosh, look how crispy this thing is. The way he cooked it is so interesting. He employed a frying technique I've never seen before in my life. Bayağı iyi duruyor. Biraz geçiyorum. Take on mussels, but I'm a real traditionalist. So right here, we have the OG version. To be honest, when I first saw people selling mussels on the street, it freaked me out a little bit because I was looking for ice. I was looking for some way to preserve the mussels because midye de çok pahalı oldu. O da çok canımı sıkıyor yani. Midye amına koyayım yani. Midye 25 kuruş 50 kuruş arası olması lazım yani. Midyenin raconu bence oydu yani. Hani küçük midye 25, büyük midye 50. Hadi 1 lira olsun büyük. Şimdi bayağı salak salak pahalıya giden. Yani 3 lira falan mı şu an büyük midye? Abi bu nedir ya? Hani 10 tane alırsın. Takılmalık sahilde falan yersin hani. Şimdi ben hayatta abi zaten sokak yemeği fiyatları böyle çok saçma. Mesela geçen Eminönü'ne gittiğimizde gene karıştırıyor olabilirim Eminönü'yle şey. Kestane falan yiyelim dedik de adam 120 lira yazmış amına koyayım. Kestane lan. Hani, burada ne? İnanılmaz bir zam yani. Sokak yemeği yani bu ucuz olmalı. Evet. Mussels or midye dolma must have a fresh squeeze of lemon before you throw them back. I secretly want him to feed me. Oh, right here. Canım midye istedi. Here, a green lemon. In the sunlight, it's glistening. It balances it out a little bit. And I'm talking, let's try this mussel. Turistlere kestane. Midye ile ilgili en güzel şey ne biliyor musun? Bunu yiyorsun böyle kum tadı geliyor ağzına bir anda biliyor musun? Dişim mi düştü acaba? Acaba dişimi mi yiyorum ben? Bunu düşünüyorsun ya ama sonuçta dişimi yiyemem yani. Böyle her ağzıma böyle bir taş maş geldiğinde ben hep dişim düştü sanıyorum bilmiyorum. Mal mıyım acaba ben de yoksa genel bir refleks mi? Sizi ölçtüm yani size bir şey çektim. Size de oluyor mu hiç ya böyle yerken dişin düştü sanıyorsun. Bu da sosluymuş. Tamam siz de hissediyorsunuz. Okey süper. Kafanı bir yere çarptığında hemen böyle kafan kanıyor gibi gelir ya öyle bir şey galiba. We've just entered a Turkish pickle shop here. They pickle everything you can imagine. Turşucu mu? These are two different types of chilies. Garlic, they pickle pickles. Here we have carrots. They've got chilies. They've got small pickles. They just pickle the whole cabbage basically. They've got cauliflower. They've got jalapenos. They have okra. A little bit of everything. I'm gonna get kind of a grab bag of random pickles. Let's go for it. O neydi lan? Büyü gibi. A little bit of everything. I'm gonna get kind of a grab bag of random Bu ne oğlum muska gibi. pickles. Let's go for it. In Turkey, you'll find pickled veggies of all kinds. Then there's the pickled fruits and even just some straight up pickled juice. Ben de şaşırıyorum. 26 senedir yaşadığım ülke. Evet Allah Allah bak adamlara bak her şeyi turşu yapıyorlarmış ya. Allah Allah. Benim dolabımda 3 aydır biber turşusu var. Anneannem verdi. Hiç de sevmem. Allah Allah ya baksana adamlar şeyi bile turşulamış ya. Bu çok iyi ya. Çok garip yani o erik turşusu. Bu çok... Ben bunların hepsini niye yedim ya? Bu çok garip. Kavun turşusu. Böyle bir turşu sanıyorsun yerken ama değil yani. Slicing it would be a good idea. Very intense, different from a cucumber type pickle. I like it. I give this one a passing grade. Of course, if the pickles get to be too much, you can cleanse your palate with pickle juice. And I believe they've garnished it with a pickle. I heard they have a giant bottle on the back with a pickled body. Suyu da güzel yani. Turşu suyunun içilebilir olmasını kim acaba düşündü? Hani birileri midesini delsin. Koladan önce biri bunu düşünmüş, bulmuş. Helal olsun. Bir insanların midesini bir delmesi lazım bir şekilde. Ben Sarya diyor ki adam kendisini turşuya çeviriyor ya çok iyi. Yani bizim var adam turşu. Bu ne ya? Ben bunu ilk kez görüyorum. Böyle saçma bir şey hayatımda görmedim ben.
Patlıcan turşusu da yani. I love the way they prepare it. I think the move here would be cut everything small, have it with something else, have it with beer or wine or your meal, in between other heavy bites, in between heavy meat or cheese, and it sounds pretty good. I don't think anyone's meant to just eat it this way, unless you're just a complete animal. Adam benim anneanneme hayvan dedi lan. Benim anneannem yiyor turşuyu öyle. Allah Allah. Dürüzü. Kadın seviyor. Egeli. Gayet yiyor yani. Hep turşu yapar yer yani. Böyle otur görüyorum yani. Niye 42 yazıyorsunuz lan? Ne alaka? Sen de benim dedeme mağara adamı dedin az önce. Ama ben haklı konuştum yani. Kebabs on a massive scale. You may be familiar with the famous glittering Turkish doner kebabs, but this is also a kebab, and this is a kebab too. Firin kebab. Welcome to Güvenç Gönder. Güvenç Konyalı. Evet. Şimdi her şey açıklandı. Adamlar Firin kebab is made from giant chunks of lamb meat, slow cooked in their own animal oils for hours. Right there we have a lamb shank. With one flick of the spoon, the meat just comes right off. So you can see how extremely soft and tender that meat is. Do you want to try some too? Oh, just me? All right. Güzeldi bu. Tabii ki de. Ya zaten hani bir yemek klasiği yani bu kadar yağlı olup güzel olmayan bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Hep bunu diyorum hani yağ bir şey inanılmaz güzel yapabiliyor. Ne kadar lan acaba bu? Next, the plate is covered with a thin layer of dough before heading straight to the oven. Bu ne lan? Bu ne lan? Time has passed, and this is complete. Next, this is what I call a long Turkish pizza. It takes a lot of skill to not tear this, to not put a hole into the dough itself. Next comes a big heaping mound of chopped lamb, tomato, green pepper, parsley, just a plethora of ingredients inside. He says to the baker, good luck. So he puts it to the very tippy tip of this giant wooden oar. Uzun geldi ama ya öyle uzun pideler right now it's being used to cook pizza. Traditionally, it's just going to be made with meat, but here you can see one that's just been made with delicious, gooey, bubbling cheese. All right, ours is about to come out in one moment. Boom, look at that thing. That is massive. Chef, thank you. Amazing. Etli ekmek mi lan yoksa? Etli ekmek bu değil oğlum, o farklı bir şey. Bu Konya pidesi, evet. Uzun oluyor bunlar. Hayır lan, etli ekmek değil bu ya. Saçmalamayın chat. Hemen Google'layayım da siz farkına varmayın. Arkadaşlar, bazılarınız bilmeyenler varmış aranızda. Bunun adı etli ekmek. Tamam mı? Ben Konyalı olduğumdan dolayı bunu hakimim. Demin küçük bir quiz yaptım. Birkaçınız kaldı. Buna böyle pide, lahmacun falan diyenler oldu. Haberiniz olsun, ara sıra yapıyorum böyle Konya quiz'i. SaateTürk 94 diyor ki Konyalı olarak söylüyorum etli ekmek. Konyalı olarak söylüyorumdan sonrasını kale almadım, özür dilerim. It's surprisingly soft in the middle and kind of crunchy on the edges. You can see how it's cooked underneath. Edges are a little bit more brown. They said you can do cheese or meat, but not both. I mean, they would do both for me, but traditionally people would have one or the other. Let's go for it. Oğlum ben bunun aynısını ama Ankara'da Mevlana pide kebap salonunda pide diye yedim ben bunun ama aynısı. Demek ki yok lan, fark var, o böyle değildi, pideydi yani. Allah Allah. Mevlana pide kebap salonu Konyalı olduğunu biliyorsun işte onun. Evet ya, keşke fiyatlar da olsa. Fiyatları niye söylemiş? Bu ilginç bir şov ya. Bayağı iyidir bu. Sadgizmen diyor ki etli ekmekle pide aynı şeydir. Aksini iddia eden Konyalıdır. Büyük ihtimalle bu arada aksini iddia eden gerçekten Konyalıdır.
Like the oil Alt is yazı bırak taking beni. my lips right now. This is ribney. Oh my God. Geliyorum ben hemen. Barbacoa. Are there spices on here? No spices. No spices. Salt ve kuyruk yağı. They put some of the tail fat in there to help give it flavor, but really the meat has so much flavor already, it doesn't really need any help. It's just like barbacoa that I had in Mexico, and it is outstanding. He's making airplane sounds. This is like a meat masterpiece. One of the best lambs I've ever had in my life. I think I can feed myself from here on out if you'll allow me to. I've got some gloves right here of my own. You don't have Adam to ne have yapıyor gloves, şimdi? Ne but I oluyor? also don't want my hands to smell like lamb because then I'm gonna have stray dogs following me. The dogs here are huge, and it's because they eat tourists. The neck is really one of my favorite parts. I just want to eat it as it is. Adam like salsa da tek yese. O kadar darladı mı? incredibly soft. You can see here, it's just Show so business full of arkadaşlar bu. musculature and meat. It's been sitting here for a long Nusret time. olsa and it şimdi is still 15 dakika yemek yememişti o adam insanely orada. hot. Put some neck meat on a cracker. It's stupid good. It is incredibly Çok rich, as fazla you ya can bu imagine. arada. I'm super impressed. This is one of the most interesting places I've ever been to, especially to eat lamb. Nobody does it like this place. Delicious lamb flavor, a little bit of salt, and a lot of care, love, and time Çok merak given to ettim each ya. body part Çok as they cook pahalıdır it. bu ya. 10 Ne out of kadar 10, merak ettim. highly recommend. 3 kişilik falan. Well, guys, that is the end of the video. I want to say a huge thank you to Culinary Back. Bir tık zurna dürüm yemediğine üzüldüm açıkçası. Like atıp abone atıp çanı da açarsan çok teşekkür ederim.